Özlediniz mi Matrix videolarımı? İtiraf etmeliyim ki ben de özledim. Şu yeşil kodlar aktığında, alttan da Club It to Death çaldığında evet bir Shock Voice videosu izliyorum diyorsunuz değil mi? Matrix ile ilgili daha konuşacak çok şeyimiz var ama araya başka projelerim de giriyor haliyle ve bazen uzun zaman aralıkları verebiliyorum bu seriye ama kaldığımız yerden tam gaz devam etmenin vakti geldi. Yeni sezonda sizi yine Matrix'e doyuracağım, hiç merak etmeyin. Bu videomun konusu Matrix evreninin yine en kilit karakterlerinden biri olan The Keymaker, yani anahtarcı. Kilit ve anahtar kelime oyunu yapmayacağım, merak etmeyin. Lafı daha fazla uzatmadan videoma geçeyim öyleyse. Hazırsanız gelin benimle. Videoma geçmeden önce bu videomun sponsoru Nvidia'dan bahsetmek istiyorum. Biz içerik üreticileri video kurgularımızı belli bir kalitenin üzerinde hazırlayabilmek için güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız oluyor biliyorsunuz. Bu noktada sizlere videolarımın kalitesine güç vermesi için sponsorumuzun benim için hazırladığı sistemi tanıtmak istiyorum. MSI tabanlı sistemimizin ekran kartı MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X Overclock. Bu ekran kartıyla Nvidia'nın yapay zekanın gücünü kullandığı DLSS 4 ve Multiframe Generation teknolojilerini kullanabiliyoruz. Böylece görüntü keskinliği korunurken performansımız yani FPS değerimiz artıyor. Ayrıca destekleyen oyunlarda ve uygulamalarda RTX özelliğiyle gerçekçi bir ışık deneyimi elde edilebiliyor. Reflex 2 ile de girdi gecikmesini minimuma indirebiliyoruz. MSI'ın üst düzey soğutma teknolojisiyle de serin ve sessiz bir kullanım elde edebiliyoruz. Ekran kartımıza AMD'den Ryzen 7 9800X 3D eşlik ediyor. 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci oyunlarda ciddi fark yaratıyor ve bu işlemci MSI'ın B850 Gaming Plus Wi-Fi anakartı üzerine yerleşiyor. Hem kablolu hem de kablosuz bağlantı özellikleriyle ön plana çıkan anakartın üzerini ise MSI'dan 1 TB yüksek hızlı M480 Pro M2 SSD ve Corsair Vengeance 64 GB DDR5 teknolojisine sahip RAM'ler dolduruyor. İşlemciyi soğutma görevini MSI A13 360 mm sıvı soğutma üstlenirken tüm bu sistem oldukça şık duran MSI Pano 100R kasası içine toplanıyor. Son olaraksa sisteme gücü yine MSI'dan A850GL 850 Watt 80 Plus Gold sertifikalı güç kaynağı veriyor. Artık videolarımı sizlere bu canavarla hazırlayacağım. Ayrıca İtopya'da Süper Kasım fırsatları da başladı. Açıklama kısmındaki linklerden bu sisteme ve Süper Kasım fırsatlarına ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Matrix evreninde gördüğümüz onlarca karakter arasında neredeyse öylesine yazılmış bir karaktere hiç rastlamıyoruz. Yani sanki yalnızca hikayeyi ilerletmek için orada olan bir karakter yok gibi. Öyle gözüken karakterlere bile dikkatlice bakınca onların varlığının çok daha derin bir anlam taşıdığını anlayabiliyoruz. İşte anahtarcı da böyle bir karakter. İlk olarak Matrix Reloaded'da karşımıza çıkan bu gizemli figür aslında sıradan bir yan karakter değildi. O seçilmiş kişinin kaynağa ulaşabilmesi için yaratılmış özel bir programdı. Üzerinde taşıdığı sayısız anahtar Matrix'in en gizli noktalarına erişmek için vardı. Merovingian'ın şatosunda tutsak edilen ama sonunda Neo, Morpheus ve Trinity tarafından kurtarılan anahtarcı, sistemin görünmez duvarlarını aşmanın tek yolunu temsil ediyordu. Peki bu yaşlı, gözü pek program kimdi? Nereden gelmişti ve neden Neo'nun yolculuğunda bu kadar kritik bir rol oynuyordu? Anahtarcının kimliğine ve hikayemizdeki rolüne derinlemesine dalmadan önce biraz da perde arkasındaki ayrıntılara bakalım. Matrix Reloaded'da karşımıza çıkan bu karakter, Koreli-Amerikalı aktör Randall Duke Kim tarafından canlandırıldı. Oyuncu yönetmeni Mali Finn, Kim'i Wachowski kardeşlere önerdiğinde onların dikkatini hemen çekti. Finn onun duruşu, sesi ve yeteneğinin bu rol için benzersiz olduğunu söylüyordu. Randall Duke Kim de Wachowski'lerle tanıştıktan sonra en ufak bir tereddüt yaşamadan bu rolü kabul etmiş. Zaten anahtarcı karakterinin storyboard çizimlerine baktığımızda gerçekten de bu oyuncunun bu karakter için biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Bu arada bu orijinal storyboardlar bir Wachowski kardeşlerde var, bir de bende var. Kıymetini bilin bakın. Şaka bir yana bu tip şeylere ulaşmak bir hayli zordur. Bunlar filmin ilk çıkış zamanlarında sınırlı sayıda üretilen DVD box setlerinin içerisinde bulabileceğimiz şeyler. Bu çizimlerde anahtarcı karakterinin tasarım aşamalarını görebiliyoruz. Genelde elinde bir çanta olan siyahi bir karakter olarak düşünülmüş ama daha sonra muhtemelen serideki karakterimize en yakın olan şu modele karar verilmiş. Bu arada bu nedir ya? Allah'tan bunu seçmemişler. Kim canlandırdığı anahtarcıyı çok ilginç bir şekilde tarif ediyor. Söğütlerdeki rüzgardan çıkıp Alice Harikalar Diyarı'nda dolaşan ve sonunda Matrix'te kaybolan bir karakter. Yani masalsı bir yolculuğun son durağı gibi. Wachowski'ler de bu karakteri birlikte inşa etmişler. Örneğin Lana Wachowski, Kim'e adımlarını yarıya indirmesini söylemiş. Hatırlarsanız anahtarcı karakteri böyle biraz ağır aksak yürüyen bir karakterdi.
Eleştirmenler anahtarcıyı Matrix'in görsel ve kültürel dokusu içinde ayrı bir yere oturtuyor. Miriam Diaz ve Stephen Hebrecht'lerin The Matrix in Theory adlı kitabında anahtarcı ve Seraph'ın itaatkar ve aseksüel olarak tasvir edildiği, bunun da doğuya dair oryantalist bir fantezi yerine getirdiği belirtiliyor. Güney ve Doğu Asyalı bedenlerin Matrix Reloaded'daki steril koridorlarda ve Revolutions'daki Araf'ta kalmış metro istasyonunda gezinmesi, onların hep geçiş anahtarıyla ilişkilendirilmesiyle de yine dikkat çekici bir ayrıntı olmuş. Randall Duke Kim bu rolü hayatının en keyifli deneyimlerinden biri olarak hatırlıyor. Reloaded'dan önce bile Matrix hayranı olduğunu, seçmelere çağrıldığında neredeyse havalara uçacak kadar sevindiğini söylüyor. Çekim günlerini büyük bir maceraya atılmış küçük bir çocuk gibi yaşadığını anlatıyor. Wachowski'lerle çalışmanın yaratıcılık anlamında bulaşıcı bir enerji verdiğini, özellikle otoyoldaki motosiklet sahnelerinin hem oyuncular hem de dublörler için unutulmaz olduğunu belirtiyor. Hatta o sahnede görünen hareketlerin çoğunu Carrie-Anne Moss'la birlikte gerçekten kendilerinin yaptığını, yalnızca en riskli atlayışların profesyonel dublörler tarafından üstlenildiğini anlatıyor. Yani anahtarcının sahnelerinin perde arkasında da tıpkı filmdeki gibi hız, gerilim ve yaratıcılık iç içe geçmiş. Gerçekten de çok doğru bir karakter seçimiydi ve bize Matrix evreninde güzel bir karakter deneyimi yaşattı. Peki oyuncuyu bir tarafa bırakırsak, onun hayat verdiği anahtarcı, diğer adıyla anahtar yapıcı kimdir? Anahtarcı oldukça eski bir program ve geçmişi hakkında çok fazla bilgi yok. Ama beni biliyorsunuz. Karakter videolarımda geçmişi belirsiz karakterlerin kimliğine ve amacına dair küçük parçaları birleştirip bir bütün oluşturmayı seviyorum. Anahtarcının kim olduğunu en kısa haliyle şu şekilde ifade edebilirim. Anahtarcı Matrix evreninde seçilmiş kişi için kaynağın kapısını açmak üzere yaratılmış bir programdı. Bu konuya daha sonra geleceğim tekrar. Anahtarcı Exile yani sürgün olarak bildiğimiz sistemin bilinçli programlarından biridir. Bir bakıma Matrix'teki her program tarafından kullanılan kısa yol tuşlarını oyar. Ürettiği bu anahtarları sistemde bir kısa yol geçiş anahtarı olarak düşünebilirsiniz. Bu anahtarla kişi tüm Matrix boyunca hareket edebilir ve tüm varlıklara erişebilir. Yani öyle yürüyerek gidemeyeceğiniz bir yere gitmek istiyorsanız anahtarcıya ihtiyacınız var. Kaynağa açılan kapı dahil Matrix'in içerisinde bütün kapıların anahtarları teknik olarak onda. Matrix'te anahtarlar bir arka kapıya erişim sağlamak veya bir cihazın kontrolünü ele geçirmek için kullanılan kimlik doğrulama sistemlerini temsil ediyor. Seride gördüğümüz tüm anahtarlar anahtarcı tarafından üretilmiş anahtarlardı. Neo'nun kahinle görüşmeye giderken Seraph'la karşılaştığı sahneyi hatırlıyorsunuz. Neo bu kapıyı eliyle normal bir şekilde açıp giriyordu. Daha sonra Seraph onun seçilmiş kişi olduğuna ikna olduğunda onu kahine götürmek için bir anahtar çıkarıyor ve yine aynı kapıyı o anahtarla açıyordu. Kapı bu sefer Neo'nun geldiği sokağa değil başka bir yere açılıyordu. Hatta oraya girdiklerinde operatör Link onları Matrix yayınında kaybediyordu. Burası programcı girişlerinin yer aldığı arka kapılardı. Neo bunların nasıl çalıştığını sorduğunda Seraph, kilit sisteminde gizli bir şifre var. Bir pozisyon kilidi açıyor, başka bir pozisyonda bu kapılardan birini açıyor demişti. Daha sonra da kahinin bulunduğu mekana açılan bir kapıyı açmıştı. İşte tüm bu pozisyon kilitleri ve şifreli kapıların anahtarları anahtarcı tarafından üretiliyordu. Seçilmişin kaynağa dönmesinin sadece anahtarcıyla mümkün olabildiğini düşünürsek, anahtarcının ilk versiyon Matrix'te yaratılmış olduğunu varsayabiliriz. Ama öyle basit bir varsayım yapmayalım. Altını dolduralım. Anahtarcının kendisi film serisinde ilk kez Matrix Reloaded'da karşımıza çıkıyor. İlk filmde adı ya da varlığı hiç geçmiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Matrix'in içerisinde programlar da tıpkı insanlar gibi bir çeşit evrim geçiriyor. Gereksiz görülenler siliniyor, bazıları sürgünü seçiyor, bazıları da sisteme entegre şekilde yaşamaya devam ediyor. Anahtarcı da bu sürgünlerden biri. Yani teknik olarak o ilk Matrix'ten beri var olmuş olabilir. Çünkü Source'a açılan kapılar ve arka yollar hep vardı. Onun görevi de zaten seçilmiş kişiyi kaynağa ulaştırmak. Zaten mimarın döngüsel sistemini düşündüğümüzde her seçilmiş için aynı işlevi yerine getiren bir program olması mantıklı. 6. Matrix'te Neo'ya yardım etmesi bunun önceki sürümlerde de farklı şekillerde gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor. Eğer Matrix'in mantığını hatırlarsak sistem sürekli yeniden başlatılan döngüler üzerine kurulu. Mimar her seçilmiş kişi geldiğinde Matrix'i resetliyor. Zion'u yeniden kuruyor ve döngü tekrar başlıyor. Bu durumda her şey baştan tasarlanıyor gibi görünse de bazı programlar sürgünü seçerek silinmekten kaçabiliyor. Bu bize iki olasılık sunuyor. Birinci olasılık, ilk versiyondan beri aynı anahtarcı. Anahtarcı çok eski bir program olabilir. Belki de ilk Matrix sürümünden itibaren var ve her döngüde hayatta kalmayı başardı. Eğer böyleyse, Neo'nun karşısına çıkan anahtarcı aslında birçok seçilmiş kişiye yol göstermiş, yüzyıllardır yaşayan bir program.
Bu onun yaşlı, yorgun ve telaşlı görüntüsünü de açıklar. Sürekli aynı döngüyü tekrar eden bir programın bitkinliği. Çünkü hatırlayın, şu sahnede Rama programların da duyguları olduğunu belirtmişti. İkinci olasılıksa her sürümde yeniden üretilen bir anahtarcı. Mimar döngü düzeni kurmak için her Matrix sürümünde aynı işlevi görecek yeni bir anahtarcı yaratıyor olabilir. Yani Neo'nun gördüğü anahtarcı daha önceki seçilmişler için hizmet edenlerin kopyasıdır. Bu durumda kişisel hafızası sınırlıdır ama işlevi hep aynıdır. Seride buna dair bir cevap yok ama Wachowski'lerin yarattığı mitolojiye bakınca bence birinci ihtimal daha güçlü. Çünkü sürgün program temasına daha iyi uyuyor. Yani evet, bizim gördüğümüz anahtarcı çok büyük ihtimalle ilk versiyonda yaratılanın ta kendisi. Trainman, Twins, Cain ve Abel gibi anahtarcı da sızma programlarına aitti. Sati ve Kamala gibi programlara paralel olarak o da modelleme programları içindeydi. Matrix'in kendi içinde uyumsuz görünen alanları arasında hızla geçişi mümkün kılan anahtarcı ve Seraph gibi karakterler aslında bunu tamamen başkalarının amaçlarına hizmet etmek için yapıyorlardı. Merovingian'da hapsettiği anahtarcı hakkında onun bir neden değil, yalnızca bir araç olduğunu açıkça dile getirmişti hatırlarsanız. Enter the Matrix, 2003 yılında The Matrix Reloaded'la aynı gün piyasaya sürülen bir video oyunuydu. Oyun, film üçlemesinin bir yan hikayesini anlatıyordu ve doğrudan Wachowski kardeşler tarafından yazılıp yönetilen yaklaşık 1 saatlik canlı aksiyon sahneler içeriyordu. Bu sahneler özellikle Niobe ve Ghost karakterine odaklanıyordu ve filmde görmediğimiz bazı olayların perde arkasını gösteriyordu. Örneğin anahtarcının Merovingian tarafından nasıl tutulduğunu ve Neo ile buluşmadan önce yaşadıklarını bu oyun sahnesinde öğrenebiliyoruz. Bir günde Enter the Matrix hakkında konuşalım isterseniz. Bunun için bu videoma şöyle 6000 like'ı çok görmeyin efendim. Her neyse, anahtarcı Enter the Matrix'te Niobe ve Ghost bir görevin ortasındayken birden ortaya çıkıyor ve bir kapı açıp Niobe'ye "Ben anahtarcıyım ve senin burada ölmen gerekmiyor" diyor. Buradan sonra full motion videoya geçiyoruz ve gerçek oyuncular ekrana geliyor. Daha sonra onları seride Neo ve Seraph'ı gördüğümüz arka kapıların bulunduğu yerde görüyoruz. Niobe burasının neresi olduğunu sorduğunda anahtarcı, Matrix bir bina gibi yapılandırılmıştır. Bir temel üzerine oturur ve o temelde bir altyapı üzerine inşa edilmiştir. Devamında anahtarcı şöyle devam ediyor. Şu an bir programın bakım geçidindeyiz. Ben buradan kaçarak kurtuldum. Niobe kurtuldum derken neyi kastediyorsun diye sorunca da dağlardaki bir şatoda Merovingian adında bir sürgün tarafından tutsak edildim diyor. Zamansal olarak Enter the Matrix, Matrix Reloaded'la paralel bir zamanda geçiyor. Yani bu olaylar seride izlediğimiz anahtarcının Neo tarafından kurtarılmasından biraz önce oluyor muhtemelen. Bu bir oyun olduğu ve hikayede aslında bir tamamlayıcı hikaye olduğu için zamansal olarak ve kurgusal olarak birebir seriyle uyumlu olması gerekmiyor zaten ama anladığım kadarıyla bu olaylar biraz önce çünkü buna dair bir detay daha var. Onun zamanı geldiğinde göstereceğim. Her neyse, anahtarcı hikayeyi anlatmaya devam ediyor ve Merv'ü kastederek "Beni anahtarlarım için hapsetti" diyor. Daha sonra Merovingian'ı görüyoruz ve diyor ki "Göreceksin ki ben ne hoşgörü ne de sabır erdemine sahibim." Çıkarken de Fransızca "au travail" yani "işe koyul" diyor ve gidiyor. Sonra anahtarcının uzun bir süre hapis tutulacağı o mekanı görüyoruz. Duvarlar bomboş halde. Daha sonra seride anahtarcıyı yeniden burada gördüğümüzde bütün mekan anahtarlarla dolup taşmıştı hatırlarsanız. Buradan da anladığımıza göre anahtarcı birkaç kaçma girişimine rağmen yakalanıp uzun bir süre Merovingian tarafından tutsak edilmiş ve Reloaded'da bizimkiler gelip onu kurtarana kadar da bu mahzende kalmış. Ve Merovingian'ın amaçlarına yönelik olarak binlerce anahtar üretmiş. Bu mekanda üretilen anahtarlar aslında Merovingian'ın sistem içerisinde nasıl bu kadar büyük bir yeraltı imparatorluğu kurabildiğini de açıklıyor. Anahtarcı devamında "Ama o bile beni gelecekte olacaklarda rolümü oynamaktan alıkoyamaz. Gördüm ki amacımın seninkiyle iç içe geçmiş bir kaderi var" diyor. Anahtarcının bir program olmasına rağmen neden bizimkilere yardım ettiğini ve neden kaderinin bu olduğunu düşündüğü konusuna daha sonra geleceğim. Niobe ne amacı diye sorunca anahtarcı elindeki bir anahtarı göstererek "Bu çok özel bir anahtar. Yalnızca seçilmiş kişi için tasarlandı. Bunu ona götürebilir misin?" diye soruyor. Ghost peki neyi açıyor diye sorunca da "Geleceği" diye yanıt veriyor. Daha sonra Abel ve Cain geliyor ve anahtarı ele geçiriyorlar. Bu sahnelerde kardeşlerden biri anahtarcıya bakıp "Yüzüne bak, ne kadar da insana benziyor" diyor. Bu ayrıntıyı da şimdilik cebimize atıp devam edelim. "Onları durdurmalısın, her şeyi mahvedecekler" dediğinde Niobe "Anahtar neden bu kadar önemli?" diye soruyor. Anahtarcı da "Bu anahtar seçilmiş kişinin yolunun ayrılmaz bir parçasıdır" diyor. Ghost "Neden yenisini yapmıyorsun ki?" diye sorunca da "Bir kez kullanıldığında bir daha kullanılamaz. Onlar her şeyin sonunu getirecek" diyor.
İlerleyen sahnelerde anahtarcı tutulduğu mahzenden "Dostlarım, özür dilerim. Yollarımızın henüz kesişmemesi gerektiğini öngörememiştim." diyor ve Niobe'ye bir anahtar vererek "Bu anahtar seni labirentten kurtaracak." diyor. Ardından da "Tekrar karşılaşana dek." diyerek veda ediyor. Böylece anahtarcının Enter the Matrix evreni içerisindeki kısa hikayesinin sonuna geliyoruz. Onun hikayesine seriden yani Reloaded'dan devam edelim öyleyse. Seride anahtarcıdan ilk bahsedilen yer Neo ile kahinin arka kapılardan geçtikten sonra buluştukları şu özel mekan oluyor. Kahin burada Neo'ya Zion'u kurtarabilmek için kaynağa gitmesi gerektiğini ve oraya gidebilmek için de anahtarcıya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sonrasında da bir süre önce ortadan kayboldu. Şu ana kadar ona ne olduğunu bilmiyorduk. Çok tehlikeli bir program onu tutsak etmiş. En eskilerimizden biri. Adı Merovingian ve anahtarcıyı serbest bırakmak istemiyor. Doğru anda orada olursan onu kurtarabilirsin diyor. Sonrasında Neo, Morpheus ve Trinity Merovingian'ın mekanına gidiyorlar ve anahtarcıyı aradıklarını söylüyorlar. Merovingian onlara anahtarcının doğası gereği bir araç olduğunu, dolayısıyla sonuç olamayacağını söylüyor. Merovingian'ın bu sözü aslında onun felsefesinin özeti gibi. Merovingian, evrendeki her şeyin neden-sonuç ilişkisine bağlı olduğunu savunuyordu. Ona göre hiçbir şey tesadüf değildir ve her şey bir zincirin halkaları gibidir. Merovingian anahtarcının doğası gereği bir araç olduğunu söylerken şunu kastediyor. Anahtarcı kendi başına bir amaç ve nihai sonuç olamaz. O sadece başkalarının girmek istediği yere ulaşmasını sağlayan bir ara geçit, yani işlevsel bir figür. Yani anahtarcıyı aramak bile aslında doğrudan bir amaç değil, daha büyük bir hedefin parçası olmalı. Merovingian gerçekten çok zeki bir program ve burada Neo'nun adeta bir kukla gibi, kahin ve Morpheus gibi büyükleri tarafından yönlendirildiğini ve onun da itaat ettiğini vurguluyor. O yüzden Neo, bu sorunun yanıtını biliyorsun dediğinde, peki ya sen? Bildiğini sanıyorsun ama bilmiyorsun diyor. Neo gerçekten de bu aşamada aslında anahtarcıya neden ihtiyacı olduğunu tam olarak bilmez. Kahin ona öyle söylemiştir ve o da itaat etmiştir. Neo'nun olgunlaşmasına ve tüm gerçekleri kavramasına daha çok vardır. Bunun için bir dizi önemli olayın daha gerçekleşmesi gerekecekti. Ama tabii bunlar bu videomun konusu değil. Daha sonra Merovingian'ın eşi Persephone kendi nedenleri yüzünden Merovingian'dan intikam almak için anahtarcıyı onlara verebileceğini söylüyor ve onun da elinde o özel anahtarlardan birinin olduğunu görüyoruz. Mekandaki sıradan bir mutfak kapısının önüne geliyorlar ve o kapıyı kapatıp özel anahtarla yeniden açtığında bambaşka bir mekana açıldığını görüyoruz. Daha sonra oradan kütüphane görünümünde gizli bir geçidi kullanarak anahtarcının saklı olduğu mekana geçiyorlar. Yeri gelmişken bu sahnede yer alan bir detayı da sizlerle paylaşayım. Matrix'te en küçücük detayların bile asla rastgele olmadığını biliyorsunuz artık. Persephone'un Neo ve ekibini gizlice anahtarcıya götürmek için kütüphanedeki gizli geçidi açarken elini uzattığı kitap Arthur Schopenhauer'a ait. Praga und Paralipomena. Yanında yine Schopenhauer'un en ünlü eseri olan Die Welt als Spiele und Vorstellung bulunuyor. Schopenhauer'un felsefesi Matrix'in temel temalarıyla oldukça uyumluydu. İstenç, dünyanın özünde kör bir yaşama iradesi olduğunu, insanların da bu iradenin köleleri olduğunu söyler. Bu Matrix'in programlar ve insanlar arasındaki belirlenmiş kader tartışmasına çok benziyor. Diğer eserse daha çok Schopenhauer'un ek yazılarıdır ama içinde özellikle özgür irade, kader, bilinç ve yanılsama üzerine aforizmalar vardır. Bu kitapların özellikle seçilmiş olması tesadüf değil. Persephone'un gizli geçidi açarken bu kitaba dokunması izleyiciye şu mesajı veriyor. Gerçeğe açılan kapı, irade ve yanılsama arasındaki farkı kavramaktan geçiyor. Yani Neo'nun yolculuğu aslında tam da Schopenhauer'un tarif ettiği gibi görünen dünyanın arkasındaki istenci anlamaya çalışmak. Neo anahtarcının kapısını açtığında kendini tanıtınca anahtarcı onu zaten tanıdığını ve beklediğini söylüyor. Bunun sebebi anahtarcının rolünün kaderinin bir parçası olması arkadaşlar. Anahtarcı Matrix'teki özel programlardan biri. Görevi Neo'nun kaynağa ulaşmasını sağlamak. Yani o seçilmiş kişinin gelecekte yapacağı yolculuğun önceden yazılmış bir parçası. Bu yüzden Neo'nun geleceğini, kim olduğunu ve bir gün kapısına geleceğini biliyor. Ama tabii burada kahinin zincirleme planının payı da büyük. Kahin, Neo'nun kaynağa ulaşabilmesi için anahtarcıyı bulması gerektiğini söylemişti. Yani anahtarcı da zaten kahinin planında beklenen bir halkaydı. Neo'nun gelişini şaşırtıcı bulmamasının nedeni bu. Çünkü sistemdeki tüm önceki seçilmişler de onun kapısına gelmişti. Anahtarcı bu döngünün defalarca tekrarlandığını biliyor. Neo ilk One değil, 6. versiyon. Dolayısıyla anahtarcı her döngüde seçilmişin bir gün onu bulacağını ve kaynağa giden anahtarı isteyeceğini bilerek yaşamış. Anahtarcıyı Merovingian'ın şatosundan kaçırırlarken şu sahnede Trinity nereye gidiyorsun diye sorduğunda anahtarcı belki de onun mottosu olabilecek bir yanıt veriyor. Başka yola. Her zaman başka bir yola.
Otoyol kovalamacası başlamak üzereyken Enter the Matrix ile paralel olarak Niobe de onlara dahil oluyor burada. Matrix serisinin en pahalı sahnelerinin yer aldığı otoban sahneleri boyunca anahtarcı karakteri de yer alıyor. Merovingian'ın en güçlü adamları olan ikizler, 8 birim polis ve 2 de ajan ekibimizi aktif kovalamacaya alıyor. Ajanların birinci önceliği sürgün yani anahtarcı. İkizler ve ajanlar, Trinity'nin kullandığı Cadillac CTS'i çıtır hasarlı kurşunlanmış paket üstü açık kabrio haline getirince Trinity daha heyecanlı bir araca geçmeye karar veriyor. Koyu yeşil Matrix temalı güzeller güzeli bir Ducati 996. Burada serinin en eğlenceli sahnelerinden biri gerçekleşiyor. Trinity operatörden motosiklete düz kontak yaptırmak için bilgi istiyor. O sırada anahtarcı motosikleti çalıştıracak olan anahtarı anında çıkarıp veriyor. Yanında anahtarcı varken düz kontak yapmaya çalışan Trinity ablamız olaya güzel bir espri katmış oluyor burada. Sonrasındaki o muhteşem kovalamaca sahnelerini biliyorsunuz. Başlarda da dediğim gibi bu sahnelerin çoğu dublörsüz çekildi ve anahtarcı abimiz o yaşına rağmen hakkını vermiş. Nefes kesen motosiklet sahnelerinden sonra Morpheus anahtarcıyı yakalayıp bir tırın üzerine alıyor. Amcamız muhtemelen hayatı boyunca böyle bir aksiyon görmemişti. Burada ajan Morpheus'u araçtan düşürmeyi başarınca anahtarcıya artık işimize yaramazsın diyor. Anahtarcı da hepimiz kaderimizde ne varsa onu yaşarız deyince ajan o halde kaderinde bir şey daha var. Silinmek diyor. Anahtarcının artık amaçlarına uymadığına ve sistemden silinmesi gerektiğine karar vermişler belli ki. Ama ileride açıklayacağım gibi artık anahtarcı kaderden bahseden, insani nitelikler sergileyen bir programa dönüşmüştür. Morpheus, Niobe'nin yardımıyla o ajanı da haklamayı başarır ama artık geldikleri noktada Morpheus'un da içinden çıkamayacağı bir duruma girmişlerdir. Başka bir tır sürücüsünü ele geçiren ajan bizimkilerin üzerinde olduğu tıra doğru sürmeye başlıyor. Otoyolun tam ortasında birbirine kafa kafaya çarpmak üzere son hızda ilerleyen iki tırı görünce Morpheus burada artık Neo'dan yardım istiyor. Neo, Merovingian'ın sürekli farklı mekanlara açılan kapıları yüzünden otobana tam 800 kilometre uzaklıkta dağların tepesinde bir mekandaydı en son. Tüm bu otoban sahneleri boyunca zaten uçarak onlara doğru ilerliyordu ve tam tırlar birbirine çarptığında patlamanın tam ortasından Morpheus ve anahtarcıyı alıp kurtarmayı başarıyor. Hadi gelin burada eğlenceli bir hesap yapalım. Neo operatöre neredeyim diye sorduğunda şu anda dağların oradasın demiştim. Diğerleri ise şehrin ortasında 800 kilometre güneydeydi. Neo uçmaya başladığında film saati tam 1 saat 22 dakika 40 saniyeydi. Onlara yetiştiği ansa 1 saat 37. dakika. Yani aradan sadece 14 dakika 20 saniye geçmiş. Film bu sahnelerde neredeyse hiç kesme yapmadığı için ve başka zaman dilimlerini atlamadığı için bu süreyi geçen süre olarak kabul edelim. Verilen mesafeye göre bu süreyi saate çevirdiğimizde 0,239 saat yapıyor. Mesafe de 800 kilometre olduğuna göre basit bir hesap 800 kilometre bölü 0,239 saat eşittir 3347 kilometre bölü saat. Yani Neo ortalama 3347 kilometre saat hızıyla uçmuş. Bu da ses hızının yaklaşık 2,7 katı yani Mach 2,7'ye denk geliyor. Başka bir deyişle Neo bu sahnede bir yolcu uçağından değil, savaş jetlerinden bile hızlı gidiyor. Zaten yakınlaşma sahnelerinde operatör Matrix yayınında bir anomali görüyordu. Burada aslında Neo'nun güçlerinin seri ilerledikçe giderek nasıl arttığını da görmüş oluyoruz. Tüm bunlardan sonra anahtarcı için en önemli sahnelere geliyoruz artık. Anahtarcıyı güvene aldıklarında onlara bilmeleri gereken her şeyi anlatmaya başlıyor. Bir bina var. Binanın içinde hiçbir asansör veya hiçbir merdivenin ulaşamayacağı bir kat var. Bu kat kapılarla dolu. Kapılar çeşitli yerlere açılıyor. Gizli yerlere. Ama bir kapı farklı. O kapı kaynağa açılıyor. Bina çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Her alarm bir bombayı tetikliyor. Ama bütün sistemler gibi zayıf noktası var. Sistemin temelinde binanın kuralları var. Yani sistem üzerinde sistem. Elektrik sistemi. Biri durursa diğeri de çalışmaz. Elektrik yoksa alarm da yok. O binanın elektriğini kesmek için 27 bloğun elektriğini kesmelisiniz. Bir elektrik santrali var. Santral yok edilmeli. Bir acil durum sistemi var. Sistemin çekirdek ağına girmelisiniz. Acil durum sistemi devreden çıkarılmalı. Vakit yok. Kapıdaki koruma kalkınca bağlantı kesilecek. Bu yüzden öncelikle yeni bağlantı sağlanmalı. Tam olarak 314 saniye. Pencerenin eni ve boyu o kadar. Kapıyı sadece seçilmiş açabilir. Kapı sadece o pencere sırasında açılabilir. Anahtarcı burada hem pratik bir plan anlatıyor hem de Matrix'in mantığını tek cümleyle özetliyor. Ortamı bir bina gibi düşün. Bu binanın ulaşılamayan bir katı var. O kata normal yollarla erişilemiyor. Orası kapılarla dolu ve bu kapıların biri doğrudan kaynağa açılıyor.
Yani işin teknik kısmı şu, binanın güvenlik mimarisi birbiriyle bağımlı alt sistemlerden oluşuyor. Bu yüzden tek bir sistemi durdurup kapıya erişemezsin. Sistemler birbirini yedekliyor ama her kompleks sistemin bir zayıf noktası vardır. Anahtarcının verdiği strateji bunun üzerine. Binanın elektrik ağını parçalara ayırıp santrali etkisiz hale getirmek. Acil durum çekirdeğine sızıp onu devre dışı bırakmak ve böylece alarm durum kontrollerini susturmak. Hepsinin özü şu. Önce normal bağlantı kopuyor. O yüzden senin yeni bir bağlantı, yani yeni bir erişim yolu kurman lazım ve bu tüm operasyonun bir zaman penceresi var. Tam 314 saniye. Yani 5 dakika 14 saniye boyunca kapı erişilebilir oluyor. Matrix'ten bahsediyorsak hiçbir sayı rastgele olamaz biliyorsunuz. Bu sayı aynı zamanda sembolik. Anahtarcı pencerenin eni ve boyu diyerek pi'ye 3,14'e gönderme yapıyor. Şimdi görevimize aşamalı olarak son bir kez göz atalım. Santrali etkisiz hale getir, 27 bloğun elektriğini kes, acil durum ağını nötralize et, yeni bağlantı kur ve 314 saniyede içeri gir. Anlatılanlar hem bu görev listesi hem de Matrix'in kendi paradoksunu gösteriyor. Sistem kuralları sayesinde kırılabiliyor. Yani onu yok etmek için önce kuralları kullanmak gerekiyor. Bu da anahtarcının neden araç olduğunu, onun işinin yalnızca kapıları açmak değil, sistemin kendi mantığını işletmek olduğunu gösteriyor bize. Devamında Niobe bütün bunları nereden biliyorsun diye soruyor anahtarcıya. O da bilmem gerektiği için biliyorum. Benim amacım bu. Burada olma nedenim bu. Her birimizin burada olma nedeni bu diyor. Anahtarcının bu sözleri teknik bir açıklamadan çok ontolojik bir itiraf. Anahtarcı özgür irade sahibi bir insan gibi neden diye sorgulamıyor. Daha çok kaderci bir tutum görüyoruz onda. Ama bu nasıl olur? Burada buram buram kahinin etkisini hissedebiliriz aslında arkadaşlar. Kahin programlara ve insanlara aynı şekilde dokunan bir karakter. Onlara bir kader duygusu aşılıyor. Anahtarcı da bunun tipik bir örneği. Enter the Matrix'te Cain ve Abel onu backdoor'da yakaladıklarında söylediklerini hatırladınız mı? Şuna bak, ne kadar da insana benziyor. Programın da insanlar gibi duygular sergileyebilmesi Matrix'in ilginç bir yüzüydü. Burada altı çizilen şey, Matrix'teki programların da seçimler yapabilen, pişmanlık duyabilen, korkabilen ve hatta umut edebilen varlıklar olması. Kahinin yönlendirmesiyle anahtarcı, varoluşunu bir anlam olarak görmeye başlamış. Bu da onun insanileşmesini sağlamış. Bu kaderci anlayışı ortak bir şekilde benimsemişlerdi. Merovingian'ın mekanından ayrılırken Morpheus'un asansörde söylediği şeyi hatırlayın. Her şey olması gerektiği gibi oldu. Başka türlü zaten olamazdı. Çünkü hala hayattayız demişti. Bir şekilde kahinle yolları kesişmiş olan karakterlerin veya programların anlayış ve idrakleri bu şekilde değişebiliyordu. Film bunu bize aktarabilmek için her türlü küçük ayrıntıyı kullanmış aslında. Bu görev başlamadan önce bu anlayışa en uzak olan, en inançsız olan karakterlerden biri olan operatör Link bile eşinin ona şans vermesi için takması istediği kolyeyi denemeye değer diyerek takıyordu. Kader vurgusu anahtarcı gibi programlar ve diğer pek çok karakter özelinde anlamamız gereken bir yapı. Anahtarcı tüm bu anlattıklarımı tasdikleyecek olan şu sözlerle bitiriyor konuşmasını. Birimiz başarısız olursa hiçbirimiz başaramayız. Yani herkesin aynı inancı paylaşması gerekiyordu. O yüzden de Morpheus anahtarcıya ek olarak burada şu konuşmayı yapmıştı. Hayatımız boyunca hep savaştık. Bu gece bu savaşı bitirebiliriz. Bu gece bir rastlantı değil. Hiçbir şey rastlantı sonucu olmaz. Buraya şans sonucu gelmedik. Ben şansa inanmam. Eğer 3 amaç, 3 kaptan, 3 gemi varsa ben buna rastlantı demem. Ben buna ilahi takdir derim. Ben buna amaç derim. Burada olmak bizim kaderimiz, bizim alın yazımız. Bu gece her birimizin hayatımızın anlamını öğrenme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Niobe burada elimde değil Morpheus, düşünmeden edemiyorum. Ya yanılıyorsan, ya kehanet, bütün bunlar hepsi birer saçmalıksa dediğinde Morpheus şöyle diyor. Bu durumda yarın hepimiz ölebiliriz. Ama bunun diğer günlerden bir farkı olmaz. Bu bir savaş ve biz de askeriz. Ölüm bizi her an ve her yerde bulabilir. Bir de tam tersini düşünün. Ya ben haklıysam, ya kehanet doğruysa, ya yarın savaşın sona ermesi mümkünse, bunun için savaşmaya, bunun için ölmeye değmez mi? Morpheus bunları anlatırken kader de bir yandan ironik bir biçimde ağlarını örüyor ve işler planlandığı gibi gitmiyor. Ama ne olursa olsun sonuçta bir şekilde başarıyorlar. Ama bu anahtarcının hayatına mal oluyor. Seçilmişi kaynağa ulaştıracak olan kapının eşiğine getirirken Smith'in klonları tarafından vuruluyor. Göğsünde taşıdığı ve hayatı pahasına koruduğu o anahtarı Neo'ya veriyor ve Morpheus ve Neo'nun elinde can veriyor. Anahtarcı başından beri bildiği bir kaderi yaşadı ve tek amacı olarak inandığı görevini yerine getirdi.
Bunun için de hayatını vermeye hazırdı. Onun hikayesi Reloaded'da ölümüyle sona erdi ama anahtarcı karakterinin varlığı bir müddet daha devam etti. 2005 yapımı Matrix Online adlı MMORPG'de anahtarcının ölümünden sonra anahtar zinciri Landlord adında başka bir sürgüne geçiyor. Bu karakter anahtarcının zincirini kullanarak bazı portalları kontrol ediyordu. Yine Matrix lore'unda kardeşi Boxmaker adında bir programdan bahsedilir. Boxmaker, anahtarcının ölümünden Merovingian'ı sorumlu tutar ve intikam almak için Pandora'nın kutusu benzeri portallar yaratır. Bunlar Matrix evrenine yeni kaos unsurları ekler. Anahtarcının hikayesi, Matrix'in kalbinde duran o kadim gerçeği bir kez daha fısıldıyor bize. O bir sonuç değil, başkalarının kaderini mümkün kılan bir araçtı ve bu yüzden kendi yaşamını seçilmişin yolundaki kilide dönüştürmekten çekinmedi. Merovingian'ın neden-sonuç takıntısı kahinin kader duygusuyla birleştiğinde ortaya çıkan şey tam da buydu. Anlamı, işlevinin kendisinde bulan bir varoluş. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.